Selamlar, hoş geldiniz. İlk nasıl başlayayım diye düşündüm. Merhaba mı deyip selamlar mı diyeyim, hoş geldiniz mi diyeyim dedim. Bu çıktı. Hımm, böyle bir şey de varmış. O! Güzel. Bayağı şey, güncelleme yükledikçe teknoloji artıyor. Arada yakınlaşma yaparım o zaman. Neyse, böyle kontrol de ediyorum. Hoş geldiniz. Evet. Mitoloji okuyacağım demiştim. En sevilen, genelde en çok tercih edilen mitolojiler ne biliyor musunuz? İskandinav. İzlenmelere bakıyorum, dinleme. İskandinav mitolojisi en çok ilgi çeken. Oh, hello. Azıcık, azıcık geriye itiyorum kamerayı. Yerleştim, evet. Şimdi ben en son Freya'nın Düğünü'nü okumuştum. Bir bakayım orada mı kaldım gerçekten? Evet, Freya'nın Düğünü'nü okumuşum. Evet. Evet, var. Yayın olacak sonrasında. Evet. Şimdiki bölümün adı Şairlerin Bal Şarabı diyor. Kaç sayfaymış bir de bakarım 30 sayfa falan bir şey olursa bugün bunu okumam tabii. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. Evet, Thor'un Devler Diyarına Yolculuğu. Bunu okuyayım diye düşünüyorum. Birkaç bölümse de bölerim. Bir bakıyorum. Olmadı belki 2'ye bölerim. Böyle bir şey yaparız belki. Neyse. Evet, başlıyorum. Thor'un Devler Diyarına Yolculuğu. Thialfi ve kız kardeşi Roxva, babaları Egil ve anneleri ile birlikte yabanıl bir bölgenin kıyısındaki bir çiftlikte yaşıyordu. Çiftliklerin ötesinde canavarlar, devler ve kurtlar vardı. Pek çok kez Thialfi belaya karışmış ve bunlardan kurtulması gerekmişti. Herkesten ve her şeyden hızlı koşabilirdi. Yabanıl bir bölgenin kıyısında yaşamak Thialfi ve Roxvan'ın mucizelere ve alemlerinde gerçekleşen tuhaf olaylara alışması demekti. Ancak hiçbir şey Asgard'daki iki ziyaretçinin yani Loki ve Thor'un isimlerinin Thor tarafından diş gösteren ve diş bileyen konduğu iki dev keçinin çektiği arabalarıyla çiftliklerine gelmesi kadar tuhaf değildi. Tanrılar gece kalacak bir yer ve yemek bekliyorlardı. Muazzam ve kudretliydiler. Size uygun yemeğimiz yok dedi Roxva özür dilercesine. Sebzelerimiz var ancak zor bir kış geçirdik ve hiç tavuğumuz kalmadı.
Thor homurdandı. Ardından bıçağını çekip iki keçisini de öldürdü. Derilerini yüzdü. Keçileri ateşin üzerinde asılı duran devasa güveç tenceresine koydu. Rox ve Roxva ve annesi de o sırada kışlık stokladıkları sebzelerden doğrayıp tencerenin içine atıyordu. Loki, Thialfi'yi köşeye çekti. Çocuğun Loki'den gözü korkmuştu. Yeşil gözlerinden, yaralı dudaklarından, gülümsemesinden, açıkçası bu keçilerin ilikleri bir delikanlının yiyebileceği en güzel şeydir. Thor'un onları kendine saklıyor olmasına yazık. Eğer Thor kadar kuvvetli olmak istiyorsan sen de keçilerinin iliklerini yemelisin, dedi Loki. Yemek hazır olduğunda Thor tek bir keçiyi kendi payı olarak aldı ve diğer keçiyi kalan 5 kişiye bıraktı. Keçilerin derisini yere serdi ve yediği etlerin kemiklerini derinin üstüne attı. "Kemikleri derinin üzerine koyun," dedi onlara, "ve sakın kemikleri kırayım ya da çiğneyim demeyin. Eti yiyin yalnızca." Hızlı yiyebildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bir de Loki'yi yemeğini yalayıp yutarken görün siz. Bir bakarsınız yemek önündedir. Sonra bir bakmışsınız ortada yemek memek kalmamış. Loki elinin tersiyle dudaklarını siliyor. Kalanlar daha yavaş yediler. Fakat Thialfi, Loki'nin ona söylediği şeyi aklından çıkaramamıştı ve Thor, doğal ihtiyaçlarını karşılamak için masadan kalktığında Thialfi bıçağını çıkardı, keçi ayaklarından birini yardı ve içindeki iliğin bir kısmını yedi. Kırılmış kemiği derinin üzerine bıraktı ve kimse anlamasın diye onu da hasar görmemiş kemiklerle örttü. O gece her biri büyük salonda uyudu. Sabah olunca Thor kemikleri keçi derisiyle örttü. Çekici Mjolnir'i aldı ve yükseğe kaldırdı. "Diş gösteren tek parça ol," dedi. Şimşek çaktı. Diş gösteren vücudunu esnetti. Meledi ve otlamaya başladı. "Diş bileyen tek parça ol," dedi. Thor ve diş bileyen de aynılarını yaptı. Sonrasında tökezledi. Yavaşça topallayarak diş gösterenin yanına gitti ve ince sesli bir meleme kopardı, acı çekiyormuş gibi. "Diş bileğinin arka bacağı kırılmış," dedi Thor. "Bana odun ve kumaş getirin." Keçisinin ayağı için destek yaptı ve sardı. İşini tamamladıktan sonra da dönüp aileye baktı. Tialfi daha önce Thor'un alev alev kırmızı gözleri kadar korkunç bir şey görmemişti. Thor'un avucu çekicinin sapını kavradı. "Aranızdan biri kırmış o kemiği," dedi onlara. Gök gürültüsünü andıran bir sesle, "Size yemek verdim ve karşılığında tek bir şey istedim. Ve siz bana yine de ihanet ettiniz." "Ben yaptım," dedi Tialfi. "Kemiği ben kırdım." Loki ciddi görünmeye çalışıyordu ama buna rağmen yarım ağızla gülümsüyordu. Güven veren bir gülümseme değildi bu. Thor çekicini kaldırdı. "Tüm çiftliği yerle bir etmem lazım," diye homurdandı. Egil korkmuş gibiydi. Karısı da ağlamaya başlamıştı. "Burada niye taş üstünde taş bırakmamam gerektiğini söyleyin bana," diye ekledi Thor. Egil sesini çıkarmadı. Tialfi ayağa kalktı. "Babamın bununla bir ilgisi yok. Ne yaptığımı bilmiyordu. Cezalandıracaksan beni cezalandır. Onu değil. Bak, bana çok hızlı bir koşucuyum. Çabuk da öğrenirim. Aileme dokunma. Ben de senin ömür boyu hizmetkarın olurum." Kız kardeşi Roxva ayağa kalktı. "Bensiz hiçbir yere gidemez," dedi. "Onu alırsanız beni de götürmek zorunda kalırsınız." Thor bu durum üzerine bir süre kafa yordu. "Peki öyleyse," Roxva diş bileğinin bacağı iyileşene dek "şimdilik sen burada diş gösteren ve diş bileğine bakacaksın. Döndüğümde üçünüzü birden götüreceğim," dedi. Sonra Tiyalfi'ye döndü. "Sen de ben ve Loki ile birlikte geleceksin. Utga Utgard'a gidiyoruz." Evet, ikinci bölüme geçiyorum. Bakayım nasıl gidiyor?
Evet. Çiftliğin ötesi yabanıldı. Thor, Loki ve Thialfi de doğuya yani devlerin yurdu Jotunheim'a ve denize doğru ilerlediler. Onlar doğuya doğru gittikçe soğuk da o kadar arttı. Dondurucu rüzgarlar esiyor ve tüm sıcaklıklarını emiyordu. Güneş henüz batmadan daha göz gözü görmüyorken geceyi geçirmek için bir yer bakındılar. Thor ve Thialfi hiçbir şey bulamadı. En uzun süre geri dönmeyen Loki'ydi. Ne yapacağını bilemez bir ifadeyle geri geldi. Şu tarafta tuhaf biçimli bir ev var dedi. Nasıl tuhaf diye sordu Thor. Yalnızca kocaman bir tane odası var, penceresi yok, kapı girişi de devasa fakat kapısı yok. Tabii devlerin evi olacak herhalde. Dev bir mağara gibi. Ayaz parmaklarını uyuşturmuş ve yanaklarını acıtmıştı. Bir gidip bakalım dedi Thor. Ana giriş upuzun uzanıyordu. İçeride yaratıklar ya da canavarlar olabilir dedi Thor. Giriş kısmına kurulalım. Öyle de yaptılar. Tıpkı Loki'nin anlattığı gibiydi. Kocaman bir yapı, kocaman bir salon, bir tarafta uzun bir oda. Girişte ateş yaktılar. Orada bir saat kadar kestirdiler ta ki bir ses onları uyandırana kadar. Bu da ne dedi Tiyalfi? Deprem mi dedi Thor. Yer sallanıyordu. Bir şey kükremişti. Volkan da olabilirdi. Dev kayaların düştüğü bir çığ ya da 100 kadar öfkeli ayı. Sanmıyorum dedi Loki. Hadi içerideki odaya girelim güvenlik için. Loki ve Tiyalfi içerideki odada uyudu. Titreyip kükreyen ses de şafak sökene kadar devam etti. Thor kendisini çekicini kavramış vaziyette evin önünde konuşlandırdı bütün gece. Gece ilerledikçe siniri daha da bozuldu ve toprağı sarsan ve titreten her ne ise onu keşfedip saldırmayı istedi yalnızca. Gökyüzü aydınlanmaya başlar başlamaz Thor sesin kaynağını bulmak üzere yol arkadaşlarını uyandırmadan ormana seyretti. Oraya vardığındaysa ara sıra gelen farklı seslerin yükseldiğini fark etti. Önce gürleyen bir kükreme, ardından uğuldama, son olarak da her duyduğunda torun başını ağrıtmaya ve dişlerini acıtmaya yetecek kadar tiz, hafif bir ıslık. Thor bir tepenin en üstüne çıktı ve altında uzanan diyara baktı. Altındaki vadide duran şey Thor'un hayatı boyunca gördüğü en büyük kişiydi. Saçları ve sakalları kömürden daha karaydı. Teni ise kar kadar beyaz. Devin gözleri kapalıydı ve düzenli olarak horluyordu. Bunlar Thor'un duyduğu gürüldeyen uğultu ve ıslıktı. Dev her horladığında yer sarsılıyordu. Gece hissettikleri titreme de buydu. Dev öylesine büyüktü ki Thor yanında bir böcek ya da karınca kadar kalırdı. Thor kuvvetli kemeri Megginyord'a uzandı ve sıkıca çekti. Devlerin en büyüğüyle dahi dövüşebileceğinden emin olmak için kuvvetini ikiye çıkardı. Thor izlediği sırada dev gözlerini açtı. Gözleri keskin bir buz mavisiydi. Fakat dev ilk bakışta o kadar da tehditkar görünmüyordu. Merhaba dedi Thor. Günaydın dedi kara saçlı dev çığ gibi bir sesle. Skarmir derler bana. Koca oğlan demektir. Acaba doğru mu okudum? Skarmir ya da. Koca oğlan demektir. Benim soyumdakiler biraz şakacıdır. Benim gibi ufak tefek minicik birine koca oğlan denir mi hiç? Ama demişler işte. Ee, eldivenim nerede? Dün gece 2 tanelerde lakin birini düşürdüm. Ellerini gösterdi. Sağ elinde deriden tek parmaklı kocaman bir eldiven vardı. Diğeri ise çıplaktı. Ah burada işte. Torun tırmandığı tepenin uzak kenarına doğru uzandı ve besbelli bir şekilde eldiven olan şeyi aldı. Tuhaf içinde bir şey var dedi ve eldiveni salladı. Tiyalfil ve Loki'nin eldivenin ağzından yuvarlanıp yerlerdeki karları üzerine düşünce Thor dün gece kaldıkları evin bu olduğunu anladı. Aa ev diye devin eldiveninde kalmışlar. Ben de ev diye devlerin evinde kalmışlar sanıyorum yani düşünün.
Skyrmir sol elini eldivenin içine soktu ve eldivenli ellerine mutlu mutlu baktı. "Birlikte seyahat edebiliriz," dedi, "tabii isterseniz." Thor Loki'ye baktı, Loki Thor'a baktı ve sonra ikisi de omuz silken Thialfi'ye gözlerini çevirdi. "Ben sizi yakalarım," dedi sur- suratine duyduğu güvenle. "Peki o halde," dedi Thor. Devle birlikte kahvaltı yaptılar. Erzak çantasından bütün inekler ve kuzular çıkarıp onları ağzına attı. Üç yol arkadaşı daha azını yemekle yetindiler. Tabii. Yemekten sonra Skyrmir, "Gelin, sizin erzaklarınızı da çantamda taşırım. Taşıyacak daha az şeyiniz olur. Bu akşam da birlikte yemek yer ve kamp yaparız," dedi. Gezginlerin yemeğini çantasına koydu, bağını bağladı ve doğuya doğru yol aldı. Thor ve Loki devin arkasında tanrıların tükenmek bilmez hızıyla koştular. Thialfi bir insanın koşabileceği en yüksek hızda koşmuştu ama saatler geçtikçe bu şekilde devam etmenin zor olduğunun farkına vardı. Bazen de dev onu uzak menzilde bir başka dağ gibi gözüktü. Başı bulutların içinde kayboluyordu. Ya dev niye bunları taşısın, işte şey gibi Yüzüklerin Efendisi'ndeki hani kartallara biniyorlardı ya, bence böyle olabilir. Neyse. Akşam çökerken Skymir'in yanına geldiler. Skymir onlar için devasa bir meşe ağacının altında kamp yeri bulmuştu ve kendisi de yakınlarda rahat edebileceği bir yere geçti. Başını kocaman bir kaya parçasının üzerine koymuştu. "Ben aç değilim," dedi onlara. "Siz beni düşünmeyin. Bu gece erken yatacağım. Erzaklarınız şu ağacın üzerindeki çantanın içinde," ve horlamaya başladı. O aşina gürültülü mırıldanma ve ıslık ağaçları sallarken Thialfi tırmanıp devin erzak çantasına ulaştı. Aşağıda duran Thor ve Loki'ye seslendi. "Bağcıkları çözemiyorum, açamayacağım kadar sıkılar. Adeta demirden yapılmışlar. Ben demiri düke ben demiri bükebilirim," dedi Thor. Erzak çantasının tam üzerine sıçradı. Ardından da bağcıkları çözmeye koyuldu. Diye sordu Loki. Thor homurdanıp çekiştirdi. Çekiştirip homurdandı. Ardından omuz silkti. "Bu gece yemek yiyebileceğimizi sanmıyorum," dedi. "Tabii şu kahrolası dev çantanın bağlarını bizim için çözmezse." Sonra deve baktı, çekici Mjolnir'e baktı, ardından çantanın üzerinden güçlükle inip Skymir'in o horuldayan kafasının tepesine doğru bir yol aldı. Çekicini kaldırdı ve Skymir'in alnının tam ortasına indirdi. Yanlışlıkla ölmesin de. Skymir uykulu uykulu tek gözünü açtı. "Sanırım bir yaprak başıma düşüp beni uyandırdı." Azıcık zoom yaptım kendime. Evet. Yemeğinizi yemeyi bitirdiniz mi? Yatmaya hazır mısınız? Utanılacak bir şey yok. Uzun bir gün geçirdik. Ardından arkasını döndü, gözlerini kapadı ve bir kez daha horlamaya başladı. Loki ve Thialfi sese rağmen uyumayı başarmışlardı. Fakat Thor uyuyamamıştı, kızgındı, açtı ve deve güvenmiyordu. Özellikle de bu doğu yabanlarındayken gece yarısı olduğunda hala midesi kazınıyordu ve şu huruldama sesinden artık çok sıkılmıştı. Bir kez daha devin kafasına tırmandı ve devin kaşlarının arasına konumlandı. Thor ellerine tükürdü, kuvvet kemerini ayarladı. Mjolnir'i başının üzerine kaldırdı. Bütün kudretiyle çekici savurdu. Çekicin Skalmir'i alnına saplandığından emindi. Devin gözlerinin rengi görülemeyecek kadar karanlıktı. Hava karanlıktı. Hava ama gözleri açıldı. Devin gözlerinin görünmeyecek kadar hava karanlıktı diyor. "Vay," dedi devasa yaratık. "Thor, orada mısın? Sanırım az önce bir palamut ağaçtan kafama düştü. Saat kaç?" "Gece yarısı," dedi Thor. "Öyleyse sabaha görüşürüz." Devin horlamaları yeri sarsıyor ve ağaçları titretiyordu. Şafak sökmüştü ancak hava aydınlanmamıştı ve Thor giderek daha aç, daha öfkeli, daha uykusuzdu. Uf! Son bir darbenin
Bu horlama sesini sonsuza dek susturacağına karar vermişti. Bu kez devin şakağını hedef aldı ve Skalmir'e bütün gücüyle vurdu. Öyle bir darbeydi ki daha güçlüsü görülmemişti. Thor yankılarını dağların zirvelerinden duydu. Ah, sanırım bir kuş yuvasının parçası kafama düştü. Çalı çırpı yani, bilmiyorum dedi ve gerindi. Ardından ayağa kalktı. Ben uykumu aldım. Yola çıkma vakti. Siz üçünüz de Utgard'a mı gidiyorsunuz? Size orada iyi bakacaklardır. Eminim ki görkemli bir ziyafet çekersiniz ve boynuzlardan biralarınızı içersiniz. Ardından da güreşir ve güç yarışlarında kendinizi gösterirsiniz. Utgard'da bu tarz oyunları çok severler. Şehir doğuda kalıyor. Gökyüzü Şehir doğuda kalıyor. Gökyüzünün aydınlanmaya başladığı yere doğru ilerleyin. Bense kuzeye doğru gideceğim. Gezginlere ağız dolusu sırıttı. Ancak gözleri bu kadar mavi, bu kadar keskin olmasaydı bu sırıtış ahmakça ve gereksiz görünebilirdi. Ardından onlara doğru eğildi. Ağzının yanına elini koydu. Sanki söyledikleri duyulsun istemiyordu. Söyledikleri giderek fısıltıya dönüştü ama hala sağır edecek kadar gürültülüydü. Sizlerin orada konuşmalarına kulak misafiri olmaktan kendimi alamadım. Benim ne kadar da büyük olduğumu söylüyordunuz ve sanırım bana iltifatlar ettiğinizi düşünüyordunuz. Lakin bir gün yolunuz kuzeye düşerse doğru düzgün devlerle tanışırsınız. Onlar gerçekten de kocamandır. O zaman görürsünüz ki ben ufacık bir şeyim. Skymir bir kez daha sırıttı, ardından da kuzeye doğru yol aldı. Yürüdükçe altında uzanan toprak gömülüyordu. Evet. Şöyle zoom out yapayım geri. Heh, evet. Şimdi bir üçüncü bölüm var ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu bölüm uzun. Şimdi bu bölümün sonuna geldik ve ben bunu ikinci bölüm olarak devam ederim. Yani Thor'un Devler Diyarına yolculuğu. Yani bakabiliyor musunuz? Düşünün yani bu dev küçükmüş, eldiveni ev gibi gelen dev yani. Bu kadar olur. Şöyle birazcık yüz yüze de yapalım, konuşalım. Biraz yaklaşayım kameraya doğru. Sorularınız varsa alırım ve sonra da yayını bitiririm. Bazen kamera... evet şimdi. Evet. Biraz da zoom yapayım. Bu iyi oldu ya, bu hale yönetebiliyorum biraz. Güzel. Can you read Warhammer 4K? Rise of Horus. I don't know this. Is it novel or is it a short story? I don't know. Or a kind of myth? I don't know. Teşekkür ederim. Çok mersi. Evet, benim emrimde olduğunu söyleyen takipçilerim. Teşekkür ederim. Bu güzel ya, bu ayarlamaları sevdim. Bayağı böyle yapabiliyorum mesela. Bu da kendisi oynatıyor böyle yaklaştıkça. Teknoloji. Evet, ben bu yakında belki pazar günü bile yapabilirim. Fazla arayı açmayalım ki bu İskandinav mitolojisine devam edeyim ben diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Ama hafta sonu tabii bunu, izlersiniz. Şöyle karşınıza geçeyim ve kapanışı yapayım. Evet. Bir de belki yarın güzel bir mood'da yakalarsam Instagram'dan canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Çoktandır yapmamıştım. Böyle canlı yayın da yapayım. Ondan sonra ben o yayını tabii, burada paylaşırım. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kalın. Görüşürüz.